Bugün yine hayatımızdaki önemli tarihlerden biri. 12 Mart 2024. Bir önceki karavanımızı 25 Mart 2022'de almıştık. Almışız daha doğrusu, buradan gördük. Yaklaşık 2 sene oldu ve hayalimizdeki karavana nihayet kavuştuk. Bununla ilgili çok fazla bir yorum yapmamıştım, haber yapmamıştım, video yapmamıştım. Çünkü karavanımızı sipariş etmiştik. Yaklaşık ne zaman vermiştik Egemen Bey? Buyurun. Nisan'da mı vermiştik, Mayıs'ta mı? Yaz başında, hemen yazdan önce. Yaz Selamlar. başında. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Artık sizli bizli yok. Biz Egemen'le artık abi kardeş gibi olduk. Kesinlikle. İlk karavanımızı da sizden almıştık. Daha doğrusu hiçbir yere gitmeden direkt buraya geldik. Yani sizin hem sosyal medya paylaşımlarınız hem işte karşımıza çıkma olarak ve de işte oradaki bir kaliteyi gördük. Buraya geldik. Şimdi sizleri daha çok sevdik. Bir aile şirketi zaten. İlk karavanımız bir giriş karavanı gibiydi. Bürçner'di. Gerçi o da güzel bir karavandı ama karavancılığı yaşadıkça aslında ya biz buraya doğru gitmeliyiz, şuraya doğru gitmeliyiz diye düşündük ve şu anda herhalde son karavanımızı aldık. Öyle mi oluyor bu işler? Genelde öyle oluyor çünkü Fendt Bianco Active 560 SKM ranzalı karavanlarda karavanı çok devasa boyutlara getirmeden hala gezilebilir tutarak alabileceğimiz en donanımlı, en üst seviye, basit tabeli, en premium karavan oluyor. Pek bir şeye ihtiyacınız kalmıyor diyebiliriz bundan sonrasında. Yani burada ben biraz şöyle düşünüyorum. Bizimkinde de sonuçta teknik olarak bir sürü şey vardı. Donanım olarak da çok iyiydi. İşte yalıtım olarak da çok iyiydi. Yolda da çok iyiydi. Yani altyapısı vesaire her şeyi çok iyiydi. Kesinlikle. Fakat bazı yaşadıkça eksiklikleri vardı. Şöyle de diyebiliriz aslında. Bu daha doğrusu bizimki bir bakıma Skoda'ydı. Volkswagen grubu olarak düşünürsek. Bu o işin Audi'si mi diyebiliriz? Evet, o şekilde konumlandırabiliriz. Yani premium segmentte ürünler sunan bir marka Fendt zaten. İthal karavanların, Avrupa karavanların hepsi zaten azami bazı teknik gereklilikleri karşılıyor. Bundan sonrası biraz daha konfor, alan ihtiyacı ve biraz daha üst teknik ekipmanlar diyebiliriz. Onları da burada bu paket halinde buluyoruz. Bugün biraz böyle yağmura denk geldik. Dolayısıyla Egemen Bey'i Egemen'i daha doğrusu fazla ıslatmayalım. Ben böyle kısaca birkaç bir şeyini anlatayım ama asıl karavanı detaylı olarak anlatacağım. İkinci videoyu çekeriz. Şimdi biz yine Hilux'ımızla geldik. Hilux'ımızla geldik derken keşke bir Hilux'ımız olsaydı. Sağ olsun Toyota Türkiye'den bir test aracı aldık. Çünkü bu 1560 kilo muydu? 1400 küsür kilo. Evet ama yüklü hali, daha doğrusu donanımlı hali. Biraz daha ek donanımlarımız var çünkü Türkiye paketi içerisinde 1600'lere yaklaşacaktır. Evet, yani bizim Karok bunu pek çekemez. Çok hafif bir karavan değil. Evet, dolayısıyla artık böyle bir şey almamız gerekecek. O da bakalım nasip, kısmet. Hayırlı olsun yeni karavan. Teşekkür ederiz. Bürçner 490 TK'ya göre, yani bizim bir önceki karavanımıza göre artılarını, eksilerini, pek eksisi yok da artılarını şöyle kısaca üstünden geçeyim. Sonra karavanımızı bağlayalım ve istikamet Cüce Camping. Gel. Şimdi karavanımızın anahtarlarında da biraz güzel detaylar var. Bürçner biraz daha sadece bundan 2 tane geliyordu. Şimdi bakın böyle sustalı güzel bir anahtarlık var. Bu da zaten daha önce anlatmıştım Bürçner videosunda. Mover'ımızın anahtarı. Zaten Mover Türkiye paketi olarak geliyor. Bir de kasetli tente var. O da bizimki torba şeklindeydi. Yani böyle açmamız biraz daha zordu. Zor demeyeyim de aslında materyal olarak aynı ama 2 kişi gerekiyordu en azından. Şimdi bunda tek taraftan böyle bir dükkanın ön tarafındaki güneşliği açıyormuş gibi rahatlıkla açabileceğiniz bir tente var. O biraz daha iyi. Bizim Bürçner'de bunlar ekstra donanımda geliyordu. Burada Türkiye paketinde standart olarak geliyor. Dolayısıyla bunlara ekstra para vermek zorunda kalmadık. Şimdi bir hemen hızlıca anlatayım neleri farklı. Bir kere bu karavan biraz daha büyük bir karavan ama bizimkine göre böyle çok da aşırı büyük değil. Yaklaşık bir 60-70 santim daha uzun. Bizimki diyorum hala eskisine göre. Bu arada eskisini de yine bir takipçimiz, çok sevdiğimiz, çok iyi bir aileye sattık. O yüzden de vallahi çok mutluyum. Onları da tabii buraya ziyarete bekliyoruz. Bu karavanın en büyük özelliği bakın genişliğinin 2,5 metre olması. Bizimki 2,12 metreydi. Yaklaşık yani 30 santim hatta 40 santime yakın bir fark var bunda genişlik olarak. İşte karavanda yaklaşık 7 metre olduğunu düşünürsek 30 çarpı 7 ne yapar? Yaklaşık bir 3 metrekare falan daha içeride daha fazla alanımız olmuş oluyor. Tabii karavanı kullanırken seyahatler esasında biraz daha zorluk çıkartabilir ama genişlik olarak tabii ki çok daha farklı. Kabuk kalınlığı olarak da bu Bürçner'e göre biraz daha kalınmış. Dolayısıyla hem ısı ve ses izolasyonu olarak hem de işte biraz daha sağlamlık olarak daha iyi bir karavan olduğunu söyleyebilirim. Şasemiz yine Alco. Bir öncekinde de öyleydi ama burada yine Türkiye paketinde güçlendirilmiş bir şase geliyor. Dolayısıyla 2 tonun üzerindeki ağırlıkları
bacakları bile rahatlıkla taşıyabilecek ve böyle daha mukavemeti sağlam bir şasi. Hemen buradan birçok şeyi zaten bakın biraz daha farklı. Bizim kapak böyle açılıyordu. Bu şu şekilde açılıyordu. Bu arada bu işin sonu Alugas aldım. O da güzel bir detay. Bunda yine gri su tankı ve basamakta aldım. Hemen burayı kapatalım. Öğreneceğiz. Şunu dik yapıyoruz ve bu şekilde kapıyoruz. Hemen içine doğru bakalım. Bunun kapısı biraz daha farklı. Bakın otomobil kapısı gibi. Biraz daha kalın bir kapı var. Burada yine bir içerisi de aynı şekilde bir çöp tenekemiz var. İşte anahtarı falan koyacağınız yerler var. Bakın burası da baya bir otomobil kapısı ve buradan tık diye kilitliyorsun. Şimdi bunda şurada bir basamak var. O da güzel bir şey. Hatta bir paspas var. Bizimkinde o yoktu. Dolayısıyla buraya ilk girerken karavanın içine basmamış oluyorsunuz. Şurada bir basamak onu kurtarıyor. Şalterimiz burada. Hemen açalım. Şimdi bu karavandaki oturma grubu bir öncekine göre biraz daha farklı. Hemen bu sol tarafta bir ada yatağımız var. Ada derken böyle yan taraftan şurada bir boşluk var. Oradan geçip yatabiliyorsunuz rahatlıkla. Burada ortada bir oturma grubu var. U tipinde. Buraya da yine 2 kişilik yatak olabiliyor. Şu masa şu anda zaten taşıma modunda aşağı duruyor. Burada mutfağımız aşağı yukarı aynı ama tezgah biraz daha büyük. Arka tarafta yine ranzalar var ama en büyük özelliği bunun banyosu, tuvaleti daha doğrusu duşakabinli. Yani tuvaletle banyo ayrı. O da tabii çok daha büyük bir rahatlık sağlıyor. Burada yine bir vent sistemi var. Bizimki yine tek noktadan bir soba gibi yanıyordu. Yani tek noktadan üflüyordu. Bunda karavanın bütün duvarları, çeperi boyunca şu kanallardan üfleyen bir ısıtma sistemi var. Onun yanında yine 10 litrelik bir, bizimkinde 5 litreydi, sıcak su haznesi var. Bizimki bir kettle gibi sadece elektrikle 12 voltla ısınıyordu. Bu gazla ısınan bir sıcak su sistemi var. Onun dışında yine 220 volta bağladığınız zaman da yerden ısıtması var. O da tabii çok güzel bir ayrıntı. Bir de bizimkinin buzdolabı küçüktü. Tezgah altıydı. Dolayısıyla oraya uzun seyahatlerde özellikle çok fazla eşya koyamıyorduk. Yemek koyamıyorduk. Bunda da yine tam boy büyük bir buzdolabı var. Yine 3 sistem olarak gelen. İşte yine kombinin buradan elektronik konsolu vesaire de bu karavanı oldukça şık yapıyor. Bana göre bir artısı daha var. 3 tane heki var. Yani 3 tane sunroof var. İçerisi daha da ışıl ışıl. Neyse detayları ben bir sonraki videoda sonra anlatırım. Fazla hava kararmadan bağlayalım karavanımızı ve Cüce'ye doğru yola koyulalım. Tabii şalteri önce kapatalım. Cüce'ye geldik. Evimize yerleşiyoruz şimdi. Biraz buraya kalın gelecek bu. Bürüşler daha bir 30 santim kadar falan daha şeydi çünkü. Dardı. Mover'la yerleşiyoruz. Ben tabii diğer karavanı sattığım zaman içinden bakın bu kadar eşya çıktı. Tam bu kadar. Ve bunları bu şekilde naylonladım. Buraya koydum. Bu karavanın gelmesi biraz uzun sürdü. Daha doğrusu benim teslim almam. İnşallah onlara da bir şey olmamıştır. Şimdi tekrar buna yerleştireceğiz. Bu arada bu videonun daha öncesi dün çekilmişti. Yani bugün yarın oldu. Şu kafaları karıştırmayın. Niye öyle oldu? Çünkü bizim Hilux'ımızın çeki demirinin elektrik sistemi dün çalışmadı. Yani bu ne demek? İşte sinyaller çalışmıyordu, arka stoplar çalışmıyordu. Frene bastığınız zaman karavanda herhangi bir elektrik, ışık vesaire olmadığı için ve o şekilde tabii ki karavanı taşıyamayacağımız için uğraştık, ettik, neler yaptık, her şeyi kontrol ettik ama bir türlü bunu beceremedik. Ben de sağ olsun bu karavana dedim ki ya dedim bu karavanı yarın bana yollar mısınız? Bu işte bir iş var. Benim bir şekilde almam istenmiyor. Onlar da sağ olsun böyle bir hizmetleri de var. Karavanı bir gün sonra bugün teslim ettiler. Hatta mover'ını bile kendi kullanarak karavana ait olduğu yere koydular. Şimdi bu işlemleri de zaten bir önceki videoda anlatmıştım. Onu da gösterelim. Biraz tabii yolda yağmur çamur olduğu için karavanımız kirlendi. Neyse sonrasında bir yıkarız. Sana yaptırıyorum işleri ama ben de bir yandan çekiyorum. Yok abi sorun yok. Aslında mover bir elektrik motoru. Bakın şurada. Evet. Daha önceki videoda anlatmıştım ama bunu levyeyle bu tarafa doğru aldığınız zaman lastiğin üzerine basıyor ve işte mover uzaktan kumandalı elektrikli olarak lastikleri hareket ettirebiliyor. Öyle bir özelliği var. O da tabii özellikle bu büyük karavanlar için büyük bir artı ve tabii özellikle büyük kamp alanlarına yerleşmede bence mutlaka olması gereken ekipmanlardan biri. Bu karavanla o standart olarak geliyor. Zaten onu söylemiştim. Hemen lastiğimizi açıyoruz. Sonra ayaklarımızı sabitleyeceğiz. Ve bir terazi yardımıyla artık onları ben sonrasında yaparım. O kadar da meşgul etmeyelim arkadaşımızı. Bu arada getiren arkadaşım da bize daha önce bürüşleri anlatan, teslim eden arkadaşımızdı. Tekrar onu da görmüş olduk. Dün yoktu ne yazık ki. Evet, teşekkür ederim vallahi. Ellerine sağlık. Rica ederim. Hayırlısı olsun size de tekrardan. Sağ ol, teşekkürler. Şimdi ben burada videoyu kapatayım. Sonrasında görüşürüz. Biraz çünkü işlerim var yapacak.
Bu video biraz karışık oldu çünkü çok maceralı oldu. Bu otomobille gitmiştik zaten biliyorsunuz ilk başta karavanımızı almaya U-Karavan'a, fakat elektrik sistemi çalışmamıştı. Dolayısıyla bununla alamamıştık. Sonradan sağ olsunlar U-Karavan bizim Cüce Camping'e karavanımızı getirmişti. Fakat şimdi aradan bir ay geçti. Tekrar aynı otomobili aldık. Bu sefer elektrik sistemini yaptırdık. Yaptırdık derken çevre otogaza gittim. Hüseyin abi baktı, inceledi, bayağı bir kurcaladı. Ben bunu hallederim dedi. Neymiş biliyor musunuz? Sigortası atmış. Neyse sigorta sistemini de değiştirdiler. Taktık arkamıza, karavanımızı Datça'ya getirdik. Şimdi bütün yaz boyunca buradayız. Karavanımızı iyicene kurduktan sonra burada detaylı tekrar bir tanıtım yaparım. İkinci video olarak. Şimdilik bu video burada sonlansın. Nihayet sonlansın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yine karavanla ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyorum. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde İlk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Ben kurulmaya devam edeceğim.